Herkese merhaba. Bugün yanımızda Nissan tarihinin ve hatta otomotiv endüstrisinin en önemli modellerinden biri olan Nissan Qashqai'nin 3. neslinin makyajlı versiyonu var. Nissan Qashqai'nin niye önemli olduğunun bir kez daha altını çizeyim. 2007 yılında Nissan ilk kez Qashqai çıkardığı zaman aslında SUV diye bir segment doğru dürüst yoktu. Tabii ki yine 4x4 otomobiller, arazi araçları, böyle yerden yüksek biraz daha kübik tasarımlı araçlar vardı. Fakat bu otomobil biraz daha farklıydı. Nissan mühendisleri, tasarımcıları o yıllarda dediler ki biz bir tane yerden yüksek otomobil yapalım. Normal otomobilin yerden yüksek versiyonunu yapalım daha doğrusu. Ve bu öyle bir otomobil olsun ki hem böyle daha heybetli olsun, trafikte daha güvenli ve içinde kullanılanları böyle daha trafiği yukarıdan izlercesine bir sürüş sunsun. İç hacmi büyük olsun, bagajı büyük olsun fakat 4x4 olmasın. Çok da önemli değil. Tabii ki tam bir 4x4 gibi değil ama bir otomobilden çok daha iyi davransın. Ve işte Nissan Qashqai ve sonrasında da Nissan Qashqai ortaya çıkıyor. Nissan Qashqai'den sonra şu an öyle bir dönem var ki özellikle son 10 yıldan bahsedersek şu andaki birçok markanın mutlaka ama mutlaka bir SUV'si var. Hatta birçok süper spor otomobil üreticisi bile artık SUV'ler üretmeye başladı. Son 10 yılda en çok satan segment bu. Yani Nissan Qashqai'ye şöyle bir şey söyleyebilir miyiz? SUV segmentinin yaratıcısı. 2007 dediğimiz gibi Qashqai'nin ilk çıkış tarihi. Sonra tam 7 sene sonra ikinci nesli ortaya çıkıyor. Bu biraz daha başarılı oluyor. Nissan çok fazla satıyor ve bu otomobilden baya bir karlılık yakalıyor. Ve dolayısıyla da Qashqai modellerine bence ayrı bir özen gösteriyor. Her yeni model bir öncekinden çok daha iyi, çok daha başarılı olsun. Merdivenin üst katlara doğru tırmana devam etsin. Bu ise 2021 yılında çıkan 3. neslin makyajlı versiyonu. Şimdi makyaj var. Makyajlar genelde son dönemlerde nasıl oluyor? Artık endüstri o kadar hızlı ilerliyor ki, teknoloji o kadar hızlı ilerliyor ki o 3 sene içinde çok farklı donanımlar, çok farklı teknolojiler çıkıyor ve diğer markalar bunları otomobillerine uyguluyorlar. Bu nedenden dolayı da işte birkaç tane daha yeni donanım, ufak tefek makyajlar, farını, tamponunu biraz düzeltiyorlar ve alın size makyajlı yeni X markanın X modeli diyorlar. Fakat şimdi Qashqai'ye şöyle bir baktığınız zaman aslında 3. nesli yani o 2021 yılında çıkan modelle hiçbir alakası yok. Sanki yepyeni bir otomobil gibi. Dolayısıyla buna yeni Qashqai diyebiliriz. Şimdi ne farklılıklar var? Özellikle şöyle önden baktığınız zaman Nissan'ın şöyle bir ızgara tasarımı var V şeklinde. Ama bu otomobilde o ızgara tasarımını o kadar belirgin yapmışlar ki sanki otomobilin o üçgen aşağıda birleşiyor gibi. Farlar o ızgaranın içine böyle gömülmüş gibi devam ediyor. Çok daha farklı bir tasarımı var. Gündüz farları yine şu yukarıda farlardan ayrılmış şekilde duruyor. Bunlar hep farklılıklar. Zaten bunlar adaptif LED matrix farlar fakat içinde 12'şer tane farklı segment var. Farklı kutucuk var ve dolayısıyla adaptif olarak da çok iyi çalışıyorlar. Yani bu segmentler ne kadar fazlalaşırsa hem güvenlik anlamında hem etrafı görüş anlamında hem de teknoloji anlamında çok daha başarılı oluyorlar. Bu otomobilde farların çok iyi olduğunu, çok daha geliştirilmiş olduğunu söyleyebilirim. Dikkat edin, eskisinde sis farları vardı. Bu otomobilde sis farı da yok. Çünkü sis farlarını da bu farların içine entegre etmişler. Tabii bu tasarımlarda otomobilin aerodinamisini de geliştirmek anlamında birçok yenilikler yapılmış. Mesela şuradaki aktif hava kanalları arka tarafta da aynı şekilde devam ediyor. Jantlar biraz daha farklılaşmış ve bu jantla birlikte buradaki çamurluk yapısı da daha da farklılaşmış. Zaten e-Power yasını böyle gururla sunuyorlar yan tarafta. Çünkü bu bambaşka bir teknoloji ve benzeri olmayan bir teknoloji. Onu içeride zaten tekrar bir daha anlatırım. Şimdi bu otomobilin makyajla birlikte biraz da farklı donanım paketleri gelmiş. Eskiden daha az donanım paketi vardı. Fakat şu anda bugün birlikte olduğumuz otomobil Nissan Qashqai'nin e-Power'ın tabii ki en üst donanım paketi. Yani Platinum Premium paketi. Bununla birlikte 5 tane donanım paketi var. Design Pack'ten başlıyor fakat dış görünüm itibariyle öyle çok inanılmaz fark yok hepsinin arasında. Jantlar biraz daha farklı. Hemen üstünde Skypack yer alıyor. Skypack'in hemen üstünde yepyeni bir donanım paketi var. N-Pack. N-Pack bu 5 donanım paketi arasında en çok dışarıdan kendini belli edeni. Niye? Çünkü şu altta görmüş olduğumuz şu yandakiler, alttaki marşpiyeler, şu kronlar, yine ön tarafta tampon altlarında, arka tampon altında bulunan kronlar N-Pack'te yok. N-Pack'te bunlar hep gövde rengi. N-Pack'in hemen üstünde Platinum yer alıyor. Platinum'un hemen üstünde de zaten bu otomobil yer alıyor. Ne demiştik? Diğer paketler arasında tasarımsal olarak öyle çok ağımşağın farklar yok ama ilk başlangıç paketinde 17 inçlerle geliyor. En önemli fark en düşük donanım paketinde yani Design Pack'te
18 inç jantlarla gelmesi. Sonrasında yine 19 inç ve 20 inç olmak üzere farklı jantları var. Fakat 20 inç diyoruz ama 20 inçte 2 tane farklı jant var. Bu mesela yanında görmüş olduğunuz jantlar yine 20 inç. En üst donanım paketinde geldiği için. Fakat Empac'te de daha farklı tasarımlı ve bence daha da yakışıklı olan yine 20 inçlik farklı jantlarımız var. Şimdi makyajla beraber otomobil aslında silüetten de değişmiş. Çünkü otomobilin burun yapısı değişmiş. Arka taraf aşağı yukarı aynı. Fakat stoplarda ciddi anlamda bir farklılık var. Aslında stop yuvaları da çok benziyorlar. Fakat stop böyle tek başına şeffaf stoplar vardı eskiden, hatırlar mısınız? Onun gibi şeffaf fakat içerisi çok daha teknolojik, çok daha böyle canlı duruyor. Hayaletli sinyallerimiz var. Bu arada hemen bahsedeyim. Ön tarafta da bu otomobille birlikte hayaletli sinyallerimiz bulunuyor. Biz biliyorsunuz hayaleti çok severiz Türk milleti olarak. Buradan aşağı doğru indiğimiz zaman da tamponda biraz daha farklılıklar görüyoruz. Burada krom detaylarımız var. Egzoz çıkışları gibi duruyor ama burada farklı yine kedi gözlerimiz mevcut. Diğer tarafta da aynı şekilde ve krom görünümlü bunlar. Ne demiştik? Empac'te bunlar yine gövde rengi fakat diğer otomobillerde bu şekilde geliyor ve bu da otomobile oldukça böyle premium bir hava katıyor. Bu arada aerodinamiden bahsetmiştik. Yani aerodinamik hareketlerle birlikte otomobilin camları da kalınlaştırılmış. Yan camlar, ön camlar kalınlaştırılmış. Bu sayeden dolayı da birkaç öğeyle birlikte otomobilin yalıtımı da çok daha iyi bir hale gelmiş. Özellikle e-Power kullanıyorsanız, biliyorsunuz e-Power çünkü elektrikli bir motor, elektrikli olarak gidiyorsunuz. Yani sessizce gidiyorsunuz. Yeni nesille birlikte Qashqai artık çok daha sessiz. İçeri geçtiğimiz zaman otomobili kullanırken bunu zaten çok daha iyi anlayacaksınız. Hep beraber göreceğiz. Eğer gördüğünüz Nissan Qashqai bir e-Power değilse otomobilin içinde 504 litrelik bir bagaj hacmi yer alıyor. Fakat e-Power ise e-Power'da biraz daha bataryalar vesaire yer kaplıyor ya, bu hacim 455 litreye düşüyor. Fakat daha fazla bir şey taşıyalım biz, koltukları katlayalım dediğiniz zaman ise yine 1400 litrenin üstünde kocaman bir hacminiz olabiliyor. Fakat şöyle küçük bir detay var. Eğer otomobiliniz Platinum Premium ve e-Power ise bakın hemen açıp göstereyim size. Alt tarafta stepne yok. Onun yerine tamir kitiyle geliyor. Bir de şöyle tatlı bir detay daha var. Onu da söyleyeceğim. Hemen göstereyim. Bakın burası böyle deri gibi gözüküyor. Yani bu ne demek? Atıyorum buraya çamurlu, sulu, ıslak bir şeyler koyduğunuz zaman halısı etkilenmeyecek demek. Normal şartlarda çünkü bunu böyle çevirip şu şekilde de koyabiliyorsunuz. Tabii bu da farklı bir özellik. Sadece tek parça olarak açılmıyor. 2 parça olarak yapmışlar. Bu da bence güzel bir özellik. Bunu böyle tek parça olarak da atıyorum. Buraya bir şeyler koyabiliyorsunuz. Güzel özellikler. Bagajı bitirdikten sonra istiyorsanız yine sıradan devam edelim. Bir arka koltuğa bakalım. Sonra da zaten otomobilin içini anlatıp sürmeye başlarız. Nissan Qashqai'nin arka tarafı bana göre bile oldukça rahat gibi gözüküyor. Bakın kocaman bir baş mesafem. Burada 4 parmaklık neredeyse baş mesafem var. Burada da yine yaklaşık 3-4 parmaklık bir diz mesafem var ki bu koltuk bana ayarlı. Yani ön tarafta da ben rahatlıkla oturabilirim. Hep ben diyorum. Çünkü ben normal standartlarda bir insan değilim. Boyum 1.90. Bunu her seferinde söylüyorum belki ama söylemem gerekiyor. Eğer ben buraya rahat sığıyorsam sizler de rahatlıkla yine sığabilirsiniz. Şimdi bir şaft tünelimiz var burada fakat çok yüksek değil ve buradaki yapı da biraz böyle aşağı doğru daraldığı için buraya da bakın ayaklarınızı koyabiliyorsunuz. Orta tarafta da oturabiliyorsunuz diye düşünebilirsiniz. Tabii çok uzun yolculuklardan bahsetmiyorum. Yani birçok C SUV'de zaten durum bu şekilde. Fakat C SUV'ler arasında kıyaslarsak Qashqai'nin arka tarafının rahat olduğunu, birçoğundan rahat olduğunu kesinlikle söyleyebilirim. Cam tavanımız var. En baz donanımda yok ama sonraki donanımlarda geliyor. Burada 2 tane USB-C soketimiz var. Burada havalandırmamız var. 3. bölge klimamız yok ama birçok C SUV'de zaten bu da yok. Onları biraz daha böyle D'lere saklıyorlar ki bir şeyler kalabilsin diye. Bu arada arka tarafa da baktığınız zaman yine bakın buradaki süet gibi gözüken, alkantara gibi gözüken detaylar çok güzel. Buradaki dikişler çok güzel. Yine koltuk, kol dayama yerlerinde de aynı şekilde bu mevzu devam ediyor. Burada bir yine kol dayamamız var. Yine klasik. İkili bardaklığımız var ama bazılarında biliyorsunuz bu da yok. Onun dışında da arka tarafta öyle çok zaten daha farklı bir durum yok. Arkada rahat mısınız? Rahatsınız. Önemli olan neresi? Ön taraf. Hadi gelin bir de orayı anlatalım. Şimdi hemen Qashqai'nin anahtarını göstereyim. Anahtarsız giriş ve çalıştırma var. Bunun yanında otomobilde yine buradaki ekranlar bütün donanımlarda geliyor. Artı bir head-up display var. Onu sonrasında alabiliyorsunuz. Üst donanımlarda alabiliyorsunuz. Qashqai'nin içinde en baz donanımda bile aslında olması gereken çoğu şey var. Fakat tabii bu otomobil en üst donanım paketi olduğu için tabii burada biraz daha şeyler farklı. Neler farklı biliyor musunuz? ADAS sistemleri yani sürücü destek sistemleri biraz daha bu otomobilde daha yoğun bir şekilde. Onun dışında tabii ki deri
deri koltuklar, yine şuraları alkantara olan deri koltuklar. Bunlar da tabii ki fark yaratıyor. Üst donanım paketlerinde geliyor ama genel itibariyle şöyle baktığınız zaman ön tarafı da arka tarafı aratacak durumda değil. Oldukça ferah bir ön taraf var. Bakın yine baş mesafem oldukça fazla. Burada çok rahatım. Ön tarafta bizim gibi uzun boylu olanların, uzun bacaklı olanların en büyük handikapı bu orta konsolun çok kalın olduğu durumlarda ya da otomobilin dar olduğu durumlarda sağ bacağınızın, yani gaz pedalına bastığınız bacağınızın diz tarafının buraya devamlı sürtmesi, değmesi. Fakat burada bakın onu yapmam için bayağı bir zorlanmam gerekiyor. İçeride rahatlıkla oldukça rahatım. Bunu söyleyebilirim. Direksiyonumuz, ben bu direksiyonu çok seviyorum. Standart, böyle fazla kesik biçik değil. Alt tarafı tabii ki artık düz. Fakat işte buradaki kollar ince ve işte buradaki kontrol butonları vesaire de oldukça güzel. Çok büyük, böyle ben hava yastığını sevmiyorum. Bu tabii göreceli bir kavram. Küçük güzel bir hava yastığı var. Yani direksiyon oldukça şık bence. Onun dışında 12.3 inçlik bir gösterge panelimiz mevcut. Burada her şeyi görebiliyorsunuz zaten. Yol bilgisayarı vesaire ve bunları böyle kocaman görüyorsunuz. Bu da çok güzel bir ayrıntı. Yine burada da aynı ebatta 12.3 inç olarak bir multimedya ekranımız geliyor. Bu gayet güzel çözünürlüğe sahip, renkli ve bakın oldukça hızlı çalışan bir ekran. Japon otomobilleri bu konuda çok iyi değillerdir genel anlamda ama Nissan'da bunun çok iyi olduğunu söyleyebilirim. Oldukça iyi. Telefonunuzu burada kablosuz olarak şarj edebiliyorsunuz. Aynı zamanda kablosuz Apple CarPlay ve Android Auto buna bağlayabiliyorsunuz. Kısa yol tuşları hemen dokunmatik olarak sağda yer alıyor. Menüde dolaşmak gerçekten çok kolay. Çünkü modern otomobillerde en büyük sıkıntı bu. Bu ekranın içinde bir sürü ayarların olması ve ekranın içinde kaybolmanız. ADAS sistemleri konusuna gelince de biliyorsunuz bazıları, sürücüler çok fazla böyle müdahale sevmezler otomobil tarafından, sürekli uyarılar vesaire. Buraya bir buton yapmışlar. Bu butonu bastığınız zaman burada menü çıkıyor ve menüden hepsini kapatabiliyorsunuz. Bu da bence oldukça güzel bir ayrıntı. Yine ses tuşu konusunda da biraz takıntım var biliyorsunuz. Burada yine analog bir ses tuşu olması da direksiyonlara var zaten ama çok büyük bir avantaj bence. Otomobilin bakın malzeme kalitesi çok güzel ve otomobil şu anda 5000 kilometrelerde. 5000 kilometre bir test otomobili için biraz aslında iyi bir kilometre. Fakat bunun bir avantajı var bize. Trim seslerini dinleyebiliyoruz. Yani otomobil sıfır geldiği zaman fazla trim sesi olmuyor ama bu otomobillerde 5000, 10.000 gibi kilometrelerde çok test otomobili olduğu için, biraz hor kullanıldığı için sesler gelmeye başlayabiliyor ama bunda öyle bir sıkıntımız da yok. Onun dışında başka ne anlatabilirim? Malzeme kalitesi. Yine buralarda alkantaralar devam ediyor. Burada dikişler devam ediyor. Hemen alt tarafta yine böyle bir karbon fibere benzeyen detay var. Burada yine krom ama fırçalanmış krom. Böyle çok parlak olmayan krom detaylar var. Orta taraf yine o karbon tipi görünümlü bir konsolumuz var. Vites kolumuz çok şık. Daha doğrusu artık bunlara vites seçicisi dememiz lazım. Çünkü geri, ileri ve boş var. Bir de tabii ki bu otomobillerde, elektrikli otomobillerde B tuşu var. B seçeneğini aldığınız zaman da otomobilin rejenerasyonu, yani elektrik bataryasını tekrar doldurma işi daha hızlı oluyor. Burada sürüş modlarını ayarlayabiliyorsunuz. Bir de Nissan'da e-Power modellerinde e-pedal dedikleri e-pedal olarak yazılan bir sistem daha var. Buna bastığınız zaman da 10 kilometrenin üstü süratlerde tek pedal olarak otomobili kullanabiliyorsunuz. Bu ne anlama geliyor? Atıyorum siz gaza basıyorsunuz. Gazdan çektiğiniz an aslında otomobil bir nevi fren yapıyor. O sırada da bataryaları daha hızlı bir şekilde, daha etkili bir şekilde dolduruyor. Böylece siz sadece gaz pedalıyla trafikte ilerleyebiliyorsunuz. Yorulmamış oluyorsunuz. Bu da güzel bir ayrıntı. Seversiniz, sevmezsiniz. Auto Hold zaten var. Elektrikli el freni var. Burada sadece elektrikle kullanabileceğiniz bir EV modu var. Ona bastığınız zaman sadece elektrikle tabii ki bir yere kadar gidebiliyorsunuz. Onu kullanırken zaten anlatacağım. Bir de burada kendi kendine park edebileceğiniz park asistanı var. Bu arada park asistanı demişken çok hızlıca anlatayım. Otomobilin en baz donanımı hariç Skypack'ten itibaren bütün donanım paketlerinde 360 kamera geliyor. Bu diğer markalarda pek olmayan bir durum. 360 kamerayı genelde en üst donanıma koyuyorlar. 360 kamera da bence modern otomobillerde olması gereken çok kullanışlı özelliklerden biri. Bu otomobilde işte üst donanım paketi olduğu için Bose ses sistemleri vesaire vesaire, elektrikli koltuklar, hafızalı koltuklar, koltuk ısıtma, direksiyon ısıtma gibi özellikler de mevcut. Otomobilin bence tek bir handikapı var. O da ne biliyor musunuz? Cam tavan çok büyük, çok güzel, çok da kullanışlı fakat açılabilir bir bölmesi yok. Yani bazıları, özellikle sigara kullananlar diyeyim, onu belki kullanmayabiliriz. Orada böyle bir havalandırma, o dumanın dışarı çıkması için şöyle şipi daha böyle bir fırt açmak isterler. Ama bence o da çok kafaya takılacak bir mevzu değil. O zaman otomobili sürmeye başlayalım. Biraz teknik detaylardan bahsedelim. Biraz yolda ne hissettiriyor onlardan bahsedelim. Ve sonrasında zaten videoyu kapatırız. Hadi o zaman ben kemerimi takayım ve yola çıkayım. Bakın elektrikle gidiyorum fısır fısır. Zaten olay bu.
Şimdi öncelikle koltukların sertliğinin çok iyi ayarlanmış olduğunu söylemem lazım. Hem yanal destekleri bakımından hem de malzeme kalitesi özellikle bakımından ve tabii ki konfor bakımından bu otomobille her yere gidilir. Uzun yolculuklarda da oldukça rahat edebilirsiniz. Bununla ilgili kafanızda herhangi bir soru işareti olmasın. Şimdi içinde bulunduğumuz e-Power'ın dışında bu otomobilin daha uygun versiyonlu sadece benzinli versiyonu var. Ya benzinli derken mild hibrit olarak geliyor. Bu Nissan'ın zaten uzun süredir kullandığı 1.3 litrelik o Dicte olarak adlandırdığımız 156 beygir gücündeki motoru. Bu otomobil için gayet yeterli. Hatta bu segmentte yer alan diğer otomobillerle kıyasladığınız zaman da diğerlerinden daha güçlü diyebileceğimiz bir motor. Ama tabii konumuz bu değil. Konumuz şu anda e-Power. E-Power sistemini birkaç kez daha önce anlatmıştım ama bir daha bir üstünden geçeyim isterseniz kısaca. Şimdi e-Power yani bu otomobil elektrikli. Hani bizim yıllardır böyle espri konusunda olan şeyler var ya, elektrikli otomobilin arkasına bir jeneratör koyarlar. Jeneratör çalışır. Elektrik bataryasını şarj eder. O da motoru iletir ve işte böyle sonsuz bir menziliniz olur. İşte aslında Nissan mühendisleri bunu yapmış. Ön tarafa, kaputun altına bir tane motor koymuş ve bu motor jeneratör olarak çalışıyor. Ama asıl motorumuz elektrikli. Yani o içten yanmalı motorun, benzinli motorun ön tekerleklere hiçbir bağlantısı yok. Tek görevi elektrikli motorun bataryasını şarj etmek. Bu kadar basit aslında. İçten yanmalı motor elektrikli motorun bataryasını şarj ediyor belli bir yere kadar. Sonra batarya seviyesi belli bir seviyeye ulaştıktan sonra da tekrar kendini kapatıyor. Stop ediyor yani. Ama siz elektrik motoruyla devam ediyorsunuz hayatınıza. Özellikle şehir içi kullanımlarında bu durum %34'e kadar yakıt tasarrufu sağlıyor. Ama bence sağladığı fayda katalog verisinden daha da iyi. Şimdi motorun gücünün 190 beygir olduğunu söyledik. 330 Nm'de tork değeri var. Bu gayet ciddi, benzinlilerde pek alamadığınız bir tork değeri. Onun dışında otomobil bu sayede 7.9 saniyede 100 kilometreye çıkabiliyor. Oldukça da hızlı bir otomobil, seri bir otomobil. 190 beygir sonuçta az güç değil. Katalog karma tüketim verisi ise WLTP normlarına göre 100 kilometrede 5.3 litre. Ve bu sayede otomobil bir depo benzinle 1000 kilometreden fazla yol yapabiliyor. Ama biz ne yaktık biliyor musunuz? Daha doğrusu ne yakıyoruz? Kaşkay'ı 183.4 kilometredir kullanıyoruz ve 100 kilometredeki ortalama yaktığımız değer 5.1 litre. Veyahut da çekim için buraya otoyoldan geldik. Biraz daha tempolu geldik. Şehir içinde çünkü 4.6'ları görmüştüm. Çok dikkatli kullanırsanız 1100-1200 kilometre bile bu otomobile yapabilirsiniz. En azından ben yaparım. Şimdi Platinum Premium donanım paketinde gelen bazı özellikler var demiştik. Ne demiştik? İşte deri koltuklarımız var. Bu Alcantara parçalı deri koltuklarımız var. Şu orta konsol yine Alcantara kaplı. Şu ön göğüs yine aynı şekilde. Ve onun yanında şu head-up display geliyor. Head-up display çok güzel çalışıyor ve 10.8 inç büyüklüğünde bir alana sahip. Yani oldukça büyük sayılabilecek bir head-up display var. Renkli bu arada ve kadranda görmek istediğiniz, hatta navigasyon vesaire bütün verileri orada görebiliyorsunuz. Gözünüzü yoldan ayırmadan gidebiliyorsunuz. Bazı head-up'lar böyle gözü rahatsız eder, göz alır böyle çünkü yolun tam ortasında yer alır. Ama bunda öyle bir sıkıntı yok. Oldukça güzel konumlanmış, renkler oldukça güzel ve şık ve bütün detayları da orada rahatlıkla görebiliyorsunuz. Ben bu özelliğini çok sevdim. O esnada bu makyajla birlikte gelen bu ön camın kalınlaştırılması, yalıtım malzemelerinin artması otomobile çok olumlu etki etmiş. Özellikle elektrikli olarak gittiğiniz zaman yol sesini çok az alıyorsunuz. Çünkü elektrik motoruyla yol sesi daha da böyle şiddetli hale geliyor. Çünkü motor sesi yok ya. Ve otomobilde kış lastikleri var bu arada. Onu da söylemem lazım. Bakın mesela dur kalk trafikteyiz. Yanında bir tane kamyon var. Susuyorum. Dışarıyla bağınız bayağı bir kesilmiş. Bu da pek Japon otomobillerinde görmeye alışık olduğumuz bir durum değil. Ne yalan söyleyeyim. Yine biraz donanım üzerinden gidersek aslında bu ADAS sistemlerini yani aktif ve pasif güvenlik sistemlerini çok fazla anlatmaya gerek yok. Çoğu otomobilde zaten üst donanımlarda geliyor bu. Bu otomobillere yine kör nokta uyarı sistemi, şerit takip asistanı, 360 derece, kendi kendine park, arka nesneleri uyaran ve gerektiğinde fren yapan sistem, adaptif cruise control, hatta sıfıra kadar durup tekrar kalkan bir adaptif cruise kontrolümüz var. Onun dışında zaten bütün işte radarlar, sensörler hepsi çalışıyor. Otomobilde eksik bir donanım yok açık söylemek gerekirse. Bu arada Qashqai'nin Euro NCAP testlerinden de 5 yıldız aldığını söylememe herhalde gerek yok sanıyorum. Bu arada Platinum Premium donanım paketinin en güzel özelliklerinden biri şu gelen koltuklar. Daha önce de bahsetmiştim zaten. Napa deri ve Alcantara karışımı bu koltuklar. Ve tabii ki şu orta konsol da bununla beraber Alcantara olarak geliyor. Dikişli Alcantara olarak geliyor. Şu orta göğüsle birlikte bayağı uyumlu duruyorlar. Bakın şimdi trafik açıldı. Belli bir hızla gidiyoruz. Şu anda 82 km hızla gidiyoruz ve motorumuz çalışmıyor. Elektrikle gidiyoruz.
tıkır tıkır. Bakın fazla ses yok etrafta. Yüksek hızlarda da özellikle rüzgar sesi konusunda zaten hiçbir sıkıntımız yok. Aerodinamik katsayısı bu otomobilin gayet iyi çünkü. Süspansiyon konusuna gelirsek de süspansiyon tatlı sert. Yani yine günümüz modern otomobillerinde olduğu gibi. Fakat bu tatlı sertlik konforu bozmuyor. Yani bir kasisten geçerken ya da bir çukura düştüğünüzde böyle dangır dungur olmuyorsunuz. Bazı otomobillerde bu oluyor. Otomobili biraz daha iyi oturtsun diye büyük jantlarla birlikte biraz daha sert yapıyorlar. O zaman durum iyicene garip bir hal alıyor. Biraz böyle tadı kaçıyor. Ama bu otomobilde onu bence çok iyi ayarlamışlar, süspansiyon ayarını. Zaten Nissan'ın yol tutuşu konusunda yine Japon markaları arasında özellikle bakarsak çok iyi bir yerde olduğunu söylemem lazım. En baştan beri böyledir zaten. Bu otomobilde de gereğini yapmışlar. Şasinin dengesi, ayarları vesaire çok iyi yapılmış. Otomobili gerektiğinde böyle daha performanslı bir şekilde kullandığınız zaman virajlarda, yolda daha çok keyif alabileceğiniz bir otomobil haline gelmiş. Performansa bakarsak zaten dedik ya 190 beygir gayet iyi bir beygir. Yani rakiplerinde pek görmeye alışık olmadığımız bir beygir gücü. 330 Nm'den zaten hiç bahsetmiyorum. Bakın şimdi 77 kilometreye gidiyoruz. Dip. Hop 120 olduk. Bence bayağı iyi. Şurada tabii şöyle bir durum var. Zaten siz de duymuşsunuzdur. Otomobili dip gaz yaptığınız zaman yani full güç gerektiğinde bir yandan da bataryanın şarj olması gerekiyor. Ve motora da destek olarak bir güç aktarımının olması gerekiyor. Burada motor da çalışıyor ve motor devirlenmeye başlıyor. Ama şehir içinde kullanırsanız motor şarj esasında devirli çalışmıyor. Yani rölantide böyle tatlı tatlı çalışıp bataryayı gerekli şekilde şarj ediyor ve sonrasında tekrar stop ediyor. Gaza bastığınız zaman tabii devir biraz daha yükseliyor. Yani bu gibi durumlarda hız arttıkça biliyorsunuz ki sürtünme artıyor, rüzgar direnci daha fazla artıyor ve motor daha fazla enerji istiyor. Daha çok beslenmeye ihtiyaç duyuyor. O yüzden de içten yanmalı motorun devri biraz daha yükseliyor. Fakat şehir içinde siz bu otomobili kullandığınız zaman özellikle durgak trafiklerde motorun öyle devre ihtiyacı yok. Gerektiği zaman, şarja ihtiyaç duyduğu zaman motor böyle rölantide belki rölantiden biraz daha yüksek bir şekilde çalışıyor ve gerekli enerjiyi sağlıyor. Bataryayı dolduruyor. Zaten bunu siz hiç duymuyorsunuz bile. İçten yanmalı motorda oldukça sessiz. Yani özetlemek gerekirse Nissan Qashqai en formda haliyle karşımızda. Tabii ki 4. nesli çıktığı zaman o biraz daha farklı olacak ama şu anda hem donanım olarak, hem konfor olarak, hem performans olarak, hem yakıt tüketimi olarak aynı zamanda da fiyat olarak oldukça avantajlı seviyede. Bunu rahatlıkla söyleyebilirim. Özellikle rakipleriyle kıyasladığınız zaman yine makul bir fiyatı var. Çünkü bu otomobilin teknolojisi biraz daha farklı. Bu otomobilde çok teknoloji var. Onunla kıyasladığınız zaman oldukça makul bir fiyatı var. O zaman bir de o meşhur sorumuzu soralım. Sen bu otomobili alır mısın? Eğer ben bir SUV arıyorsam, elektrik olayını seviyorsam fakat elektrikte de şöyle bir şüphem varsa yani evin tek otomobili ve işte uzun yola da ben gidiyorum. O elektrik sıkıntılarını, şarj sıkıntılarını çekmek, stresini çekmek istemiyorum diyorsanız bu otomobil tam size göre bir seçenek. Yakışıklı, donanım olarak oldukça zengin, malzeme ve işçilik kalitesi bence çok iyi, sessiz ve içi de oldukça geniş bir SUV bu. Yani seçeneklerim arasında bu otomobilde kesinlikle değerlendiririm. Eğer kafanızda acaba bir Qashqai mi diyorsanız bence bu aralar tam vaktidir. Şu anda bu videoyu 2024 Aralık ayında çekiyoruz. Biliyorsunuz yıl sonu kampanyaları, bayiler oldukça güzel kampanyalar, oldukça güzel fiyatlar veriyorlar. Bence gidin bir bakın derim. Yine sorularınız varsa aşağı yorum olarak yazarsanız biz elimizden geldiğince onları cevaplarız. Videoyu beğendiyseniz beğenme butonuna basarsanız sevinirim. Zaten kanalımıza abone olduğunuzu düşünüyoruz. Eğer abone değilseniz de abone olup özellikle o çan simgesine tıklayıp bildirimlerinizi açarsanız biz her yeni video yüklediğimizde ilk izleyenlerden biri de siz olursunuz. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.